Merhaba, Gerekli Bilim isimli kanalımıza hoş geldiniz. 3 ilginç nokta ile başlamak istiyorum. Birinci nokta, 2000 metrenin üstündeki rakımlardaki yaşam alanlarında kanser sayıları ve kansere bağlı ölüm sayıları diğer yerlerden çok farklı mı? İkinci nokta, kanserle ile ilgili ismini hatırlayamadım. Alman bir bilim insanının ilginç ve tepki çeken bir açıklaması var. Şöyle demiş: kanser diğer ölümcül hastalıklara nazaran görece daha iyi bir hastalıktır. Çünkü bir beyin kanaması veya bir kalp krizi kişiyi hemen öldürebilir. Fakat kanser öyle değil. Özellikle de son yıllardaki yeni tedavilerle sağ kalım sürekli artmakta. Bu arada bu cümleyi okuduğum yerlerde tekrar aradım fakat bulamadım. Her bilgi internetteki arama motorlarında sürekli kalmıyor galiba. Üçüncü ilginç nokta, daha uzun bir yaşam nasıl mümkün olur? Kanserleşen hücre genetik programını değiştirir. Örneğin 120 gün genetik ömrü olan bir hücre kanserleştiğinde bu rakam ortadan kalkabilir. Belki çok daha fazla yaşayabilir, kim bilir. Belki daha özgür ve çok daha uzun yaşamak istiyordur. 70-80 yıl yerine 100-150 yıl gibi. Ve şimdi başlıyoruz. Kanser, kardeşçe, arkadaşça ve dostça büyüyen vücut hücrelerinin bir çeşidinin bu vücuda yabancılaşması, farklılaşması ve galiba en net ifadeyle intihar hücresine dönüşmesi sürecidir. Kanser hücresi dolaşım yoluyla yayılabilen vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesidir ve bu kanser hücreleri yayılarak vücudun diğer kısımlarını etkileyebilir. Kanserin tarihi eski çağlara kadar dayanmakta. Tarihsel olarak ilk defa M.Ö. 3000'lerde Mısır'da ortaya çıktığı bilinmekte. Daha sonraları dünyada sanayileşmeye bağlı olarak gerçek anlamda insan hayatına girmeye başlayan bir hastalık oldu. Kanser oluşumu sırasıyla transformasyon, hayatta kalma, proliferasyon, invazyon, anjiyogenez ve metastaz aşamalarını içeren çok aşamalı bir olay zinciri. Kanser ile mücadelede çok yaygın bir cümleyi sürekli duymaktayız. Kansere erken aşamada müdahale. Bu ne kadar erken olabilir? Tümör baskılayıcı genler ile DNA tamir genleri insan vücudunu zaten sürekli aynaya bakan insana çok belli etmeden kanser ile bir savaş halinde. Az önce değindiğimiz aşamalar: 1 transformasyon, 2 hayatta kalma, 3 proliferasyon, 4 invazyon, 5 anjiyogenez ve 6 metastaz aşamalı. Sıralı zincirdeki anjiyogenez aşaması savaşın kaderinin değiştiği aşama. Eğer kanser vücut tarafından engellenemezse anjiyogenez aşamasında kanser artık vücutta öldürücü faaliyetleri başlayabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2008 kanser raporunda iki çarpıcı cümle var. Bu raporda: 1. Kanser gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan ülkelerin hastalığıdır deniliyor. Cümleyi ben açıklamak istiyorum. Çünkü gelişmiş ülkelerdeki insanlar ve bu insanları çekirdeğin oluşturduğu toplum sağlığına yeterince dikkat ederken gelişmekte olan ülke insanları ev, araba kredisi ödemek, arsa almak, altın almak ve kariyer yapmak ile boğuşan stresli bir süreçte vücutta kansere doğru gidebilecek yolları ağrı kesicilerle ve umursamazlıklarla kapatmaya çalışıyorlar. Bu raporda ikinci ilginç cümle: kansere bağlı ölümler artmadı. Sadece bundan 2000 yıl önce insanların yaşam ortalamaları 40 yıl imiş. İnsanların yaşam ortalamaları günümüzde 75-85 yıla ulaştığı için yaşlılıkta görülen diğer hastalıklar gibi, örneğin felç, tansiyon ve bu gibi hastalıklar gibi kanserin görülme sıklığı da arttı. Bireyler önce kanserden korunmalı. Tedavide de iki önemli nokta var. Hedefe yönelik tedavi. Bu sırada vitamin, mineral takviyesi çok önemli. Kanserde 20. yüzyılın sonundan bu yana sürekli artış var. Fakat daha fazla erken teşhis ve tedavi seçeneği olduğu için ölüm oranı artışında azalma var.
Son iki cümle şu anda ekranda gördüğünüz kapak fotoğrafını paylaştığım kitaptan alınan iki cümle. Kitap editörleri Blunt ve Copeland. Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) 2020 Dünya Kanser İstatistikleri dünya çapında tahmini 19 milyon yeni kanser vakası ve yaklaşık 10 milyon kansere bağlı ölümün meydana geldiğini göstermekte. Bu rakamlar 2018 yılındaki 18,1 milyon vaka ve 9,6 milyon ölüm oranlarıyla kıyaslanınca dünyadaki kanser yükünün arttığı tahmin edilmekte. 2020 istatistiklerine göre meme kanseri en sık teşhis edilen kanser olarak akciğer kanserini geride bırakmış. Tahminen 2,3 milyon yeni vaka, bunu akciğer %11,4, kolorektal %10, prostat %7,3 ve mide %5,6 oranlarıyla izlemekte. Akciğer kanseri tahmini 1,8 milyon ölümle kanser ölümlerinin önde gelen nedeni olmaya devam ederken bunu kolorektal, karaciğer, mide ve meme kanserleri izlemekte. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir kuruluşu olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın küresel kanser gözlem verisi Globocan 2020 verilerine göre tüm kanserlerle ilgili bazı rakamları aktarmak istiyorum. Doğu Afrika'da 331.233 yeni vaka ve 222.189 ölüm. Batı Afrika'da 247.611 yeni vaka ve 164.930 ölüm. Orta Amerika'da 261.646 yeni vaka ve 126.000 ölüm. Kuzey Amerika'da 2.556.862 yeni vaka ve 699.000 ölüm. Doğu Asya'da 6.355.000 yeni vaka, 3.617.000 ölüm. Kuzey Avrupa'da 706.000 yeni vaka, 276.000 ölüm. Avustralya ve Yeni Zelanda'da 235.000 yeni vaka ve 58.000 ölüm. Verilerden de görüldüğü gibi Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ölüm oranları tablodaki diğer ülkelere göre çok düşük. Kanserdeki hızlı artışın nedenleri çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri. Kanser dünyada ülkemizde artmaya devam ediyor. Aslında tüm faktörlere bakıldığında kanserdeki artışın şaşırtıcı gelmemesi gerekir. Günlük hayatta binlerce kimyasalla ve zararlı diğer çevresel kirlilik faktörleriyle karşı karşıya kalabileceğimiz gerçeği var. Tüm bu faktörlere bağlı olarak kanserdeki artış kesinlikle şaşırtıcı değil. Tarım ilaçları ve tarım kimyasallarına maalesef gıda zinciri ve hava yoluyla dünyadaki tüm insanlar kesinlikle maruz kalıyor. Ve sadece kanser değil, tamamen sağlıklı bir yaşam için kesinlikle tarım kimyasallarından uzak durmak gerekiyor. Bunun yanında radyasyon yayabilen teknolojik cihazlardan, ev ve iş yerlerindeki çeşitli zararlı kimyasallardan ve kirli çevreden uzak durmak gerekiyor. Bir tane de ben eklemek istiyorum. Psikolojik, sosyolojik ve biyolojik olarak zarar veren kişilerden uzak durmak gerekiyor yaşamda. Bu konuda çalışan kurum ve kuruluşlarla ilgili devam ediyoruz. Kanser önlemek ile ilgili çözüm önerileri var. Bunlardan ilki tütünü bırakmak, sağlıklı bir kiloda kalmak, meyve ve sebze içeren sağlık diyeti yapmak, fiziksel aktivitelere ve spora önem vermek, alkolden kaçınmak, çocukluk çağı aşılarını ve bulaşıcı hastalık aşılarını zamanında olmak, ultraviyole radyasyondan ve direkt uzun süreli dik açılı güneş ışınlarından korunmak gerekiyor. Hastalık teşhis ve tedavisi için güvenli ve uygun radyasyon kullanmak gerekiyor. Tüm hastalıkların teşhis ve tedavisi için. Ev ve iş yerlerinde iyonize radyasyondan olabildiğince uzak durmak gerekiyor. Hastaların yaşam kalitesini arttırmak konusunda bitkisel ürünlerden çok faydalanabiliriz. Burada yapılan önemli bir hata var. Tedaviyi sadece o bitkisel ürünlerden beklemek çok yanlış.
Şu ana kadar yapılan çalışmalar gösteriyor ki tek başına bir bitkisel ürünle kanseri tedavi etmek mümkün değil. Bunun yanında şöyle bir çalışma var. Amerika Birleşik Devletleri'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma var. Çalışmanın yazarlarından Dr. Paulette Chandler aktarıyor. Diyor ki 25 bin kişilik bir grubu 4'e ayırarak 5 yıl boyunca D vitamini ve omega 3 takviyesi yapıldı. 5 yılın sonunda D vitamini takviyesinin kanserden ölüm riskini %40 oranında düşürdüğü saptandı. Önceden değindiğimiz Globocan verilerindeki Avustralya ve Yeni Zelanda'daki kansere bağlı ölümlerin azlığı belki de bu durumda bir ucundan ilişkili olabilir. Bu sunumda, kanser sunumunda mutlu ve huzurlu tek parça yaşayan hücre gruplarından birinin vücuda yabancı duruma gelip düşmanca savaşmasına değindik. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere diyorum.